Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhabalar, ben Aysel. Şu an 36 yaşındayım. Böyle kanallardan yaşanmış hikayeleri dinledikçe neler varmış meğer diyorum. Ben de hikayemi yazayım. Belki benim yaşadıklarımı da ders olarak dinlerler. Yaşadığım olaya gelecek olursak bundan 7 sene önce başıma geldi. Hikayemi dinlerseniz sevinirim. Ve dinledikten sonra mutlaka duanızda beni de unutmayın. Evet, bundan 7 yıl önceydi. Yeni evlenmiştim. Evlendikten sonra evimizi tutmuştuk güzel bir yerden. İlk başlarda çok sevmiştim evi. Çok hoşuma gidiyordu. Ama sonradan olanlar evden soğumama sebep olacaktı neredeyse. Evi tuttuktan bir süre sonra garip sesler duymaya başladım. Önceleri uzaktan, yani diğer odalardan, salondan falan geliyordu. Sesler kulak dibimde nefes almalara döndü. Oturma odasına Kur'an koymuştum. Orada otururken huzur vardı içimde. Hiçbir sıkıntı yoktu. Neredeyse aklıma bile gelmiyordu. Ama o odadan çıkmaya, yatak odama geçmeye korkuyordum. Eşimin evde olmadığı bir gün odaya girip yatağa yattıktan sonra bir kadın çığlığı duymaya başladım. Bu 3 ay sürmüştü. Bir gece yine eşim şantiyede kaldı. Yani kalmak zorundaydı. Ben evde yalnızdım. Tek kalmıştım. Korka korka odaya girdim. Yatağa yattım. Tam uykuya dalacaktım ki o sırada biri boğazıma sıkmaya başladı. Ya da bir şey. Bilmiyorum. Bağırmaya, kalkmaya çalıştım ama nafile. Sanki biri kollarımı bağlamıştı. Hareket edemedim. Bayağı bir debelendim. Uğraştım ama olmadı. Çok korktum. İnanın o heyecanla, o korkuyla belki 10-15 dakika sonra aklıma dua okumak geldi. Tam okumaya başladım. İçimden tekrar o çığlıkları duydum ve boynumdaki el sanki üzerimden kalktı. Kollarım da serbest kaldı. Bunu fırsat bilip salona doğru kaçtım. Kur'an kucağımda, sardım öyle yattım. Ben kucağımda Kur'an'ı sarmış bir şekilde yatarken kapı açıldı biraz. Kapı sesini duyunca kalbim duracak gibi atmaya başladı. Gözlerim yerinden çıkacak gibi açıldı. Hemen kapıya doğru döndüm. Baktım kapıya dikkatlice. Bir karartı vardı. Hani bulunduğunuz oda karanlık, diğer oda aydınlık olur da ışık vurunca sadece gölgesi ya da silüeti görünür gibi olur ya. Aynı o şekilde bakıyordum ona. Kapıyı açtı ama içeri giremedi. Bana "Gel, bir şey yapmayacağım. Bırak elindekini. Gel konuşalım. Sana zarar vermem ben" dedi. O ses tonunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Benim boylarımda genç bir kadın. Fakat sesi çok kalın ve derinden geliyordu. Kandırmaya çalışıyordu beni. Elimden Kur'an'ı bırakıp onun yanına gitmemi istedi ama ben korkudan gitmedim. Gidemedim daha doğrusu. Tabii ki başladım Felak ve Nas okumaya. Okuma diye bağırıp çığlık attı ve yatak odasına doğru kaçtı. Ben yine olduğum yerde kucağımda Kur'an'la kaldım. Annemin bir arkadaşı var. Çok eski bir arkadaşı. Havva teyze. Ertesi gün onu aradım. O böyle şeylerden anlıyor. En azından bana bir akıl verir, bir yol gösterir diye düşündüm. Anlattım ona. Ta baştan beri ne yaşadıysam hepsinden bahsettim. Bana "Birkaç gün bekle, bakalım ne olacak. Belki yalnız kalınca korkudan beynin oyun oynamıştır" dedi. "Tamam teyze" dedim. Bir hafta kadar ne ses duydum ne de birini gördüm. Rahatlamıştım biraz. Herhalde geçti dedim. Ama bu rahatlığım fazla sürmedi. 28 Kasım. Aklımdan hala çıkmıyor. Sene 2015. Gece saat 4 gibi yatakta bir ağırlık hissettim ve ürperdim. Eşim yanımda uyuyordu. Soluma bir döndüm, dönmez olaydım. Evet, o kadın. O kadınla göz göze geldim. Avazımın çıktığı kadar bağırmak geldi içimden. Bağırmak istedim. Ne kadar zorlasam da, uğraşsam da sesim çıkmadı. Eşimden yardım istemeye çalıştım ama olmadı. Kadın beni kaldırıp kapıya doğru fırlattı. O kadın nasıl olur da beni kaldırır? Kaldırmasını da geçtim, nasıl fırlatır? Kapıya çarpınca yere düştüm.
Eşim hiçbir şey duymadı. Galiba hiç kalkmadı. Antrede yine üstüme yürüdü. Bana bu evin onun olduğunu, beni öldürüp eşimi kendi eşi yapacağını söyledi. Hemen içimden besmele çektim. Bana kızdı. Nas suresini okumaya başladım. Dışımdan sesim çıkmıyordu ama içimden zar zor da olsa okuyordum. O boşlukta oturma odasına geçtim. Bir hışımla Kur'an-ı Kerim'i elime aldım. Ben Kur'an ile üstüne gitmeye başladım. Güç bende der gibi kovaladım. Arka odaya kaçtı. Sabaha kadar ön odada korkudan hep Kur'an okudum. Ben okudukça sanki o odada çile çekiyor, can çekişiyor gibiydi. İşin garip tarafı eşim ne duydu ne uyandı ne de bu hallerimi gördü. Hiçbir şey olmuyormuş gibi mışıl mışıl uyuyordu. Neyse Kur'an okumaya kararlıydım. Yoksa o kadını boş bırakmaya gelmezdi. Teyzemi aradım. Sabah eşim işe gittikten sonra olanları anlattım. Tamam kızım, ben akşamüstü sana gelirim. Biriyle görüşmeye gitmem gerek dedi. Fadime teyzenin yanına gitmiş. Olanları ona da anlatmış. Akşam teyzem geldi. Aysel kızım, bu ev uzun bir süre boş kalmış. O boş kaldığı süre içinde de onlar tarafından sahiplenilmiş. Onlardan kurtulmak için ancak yanında iğne taşıyıp sana saldırdığı zaman saplaman gerek dedi. Üstünde hep toplu iğne tut dedi. Tamam dedim çaresiz. Bana resmen kadını tarif etti. Neredeyse sen biliyor musun onu diyecektim. Ağzım açık kaldı. 3 gün 3 gece üstümde iğne ile bekledim ama gelmedi. 4. gece saat 11-12 gibi geldi. O gece eşim erken yatmıştı. O yatınca ses olmasın diye ben de yatmıştım. Yatağa girdim. Tam kaç dakika sonra bilmiyorum ama geldiğini hissettim. Evet, yatakta yanımdaydı. İçimde bir özgüven vardı sanki. Pijamanın yakasında iğne vardı. İlk fırsatta ona batırmak için kollayacaktım kendimi. Ama ben ona dönünce bana saldırdı. Hiç beklemediğim bir şekilde saldırmıştı. Boğazıma basıp üstüme çıktı. İğne falan aklıma gelmedi o can havliyle. Resmen tepiniyoruz yatakta. Ama eşim bir dirhem uyanma tepkisi vermedi. Adam ölü gibi yatıyor. Normalde tavşan uykusu olan adam, yaşadığım onca zamandır olayların hiçbirinde uyanmadı. Bir yandan bunu düşünürken bir yandan da o kadına karşı duruyordum. Artık gerçekten direncim kesilmeye başlamışken yine geldi aklıma. İçimden Bismillahirrahmanirrahim deyip eline batırdım. İğneyi batırmamla birlikte feryat etmeye başladı. Bana yalvarıyorum çıkart iğneyi diyordu. İğneyi ben çıkartmadan asla benim sözümden çıkamazmış. Bana öyle söylediler. Eğer çıkartırsam beni öldürürmüş. Ona evi terk etmesini, bana ve haneme, eşime yanaşmamasını söyledim. Dış kapıyı açıp üstündeki ayetel kürsüyü aldım. Dışarı çıkarttım ve kapıyı kapattım. Kapıyı kapamamla beraber ses seda kesilmişti. Sanki kaçmış gitmiş korkusundan. Evi düşündüm bir an. Sanki evdeki o ağırlık, sıkıntı bir anda kalkmıştı. Bir süre boyunca bunları yaşadım. Ama sonunda zor da olsa kurtuldum. Belki akıl almasam, işi az da olsa bilen birine danışmasam, belki de şu anda hayatta olamayacaktım. Allah kimseye yaşatmasın. Çok korkutucu bir şey. O günden sonra Kur'an'ımı hep okudum. Evin her odasında. Allah'a sığındım. Eşime olanları başımdan sonuna kadar anlattım. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Biraz da kendine kızdı. Neden uyanamadım? Neden yardımcı olamadım hiçbir şekilde diye. Ama o an nasıl oluyorsa insanın eli, kolu, boğazı, kısacası vücudu bağlanıyor. Eşim ne yapabilir ki? Uyanmama sebebi de o kadındı. Eminim bundan. Neyse, dualarınızı bekliyorum. Bir daha yaşamak istemiyorum. Allah her türlü beladan, şerlilerden bizleri korusun. Evinizden Allah kelamı eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.